Siz kuantum diyorsunuz, ben kurantum diyorum. Cetvelin iki ucu işte. Şu dönemki kişisel gelişimlerin kullandığı kuantumu böyle izlerken ne düşünüyorsunuz? Ne oluyor burada diyor musunuz? Ya bir dinlerim, derim ki nereden esinlendi acaba? Yani neden böyle bir fikir çıktı? Demek ki zihin saçma ve uyduruk şeylerden yola çıkarak ortama giriyor. Bir insan içsel enerjiye çok bakarsa, bana göre insanın beyninde 2 tane bilinç var. Arkadaşım benim hissettiğim bir şey var deyince niye olmuyor? Ben ona karşıyım. O yüzden de hiçbir şeye saçma diyemiyorum. Olasılıklar içerisinde konuşuyoruz. Kızlık zarıyla kulak zarının yapısı aynı. Biri rahmi döller, biri de beyni döller dedi. İnsanlar bunu anlamadılar. Neden kalbe ilham geliyordu, akla ilham gelmiyor? Kime inanmak istedikleriyle alakalı. O yüzden Somut bir şey aşağıya mi bak, bekliyor? kötü bir şey yazanları yakar. Burası Matrix. Biz aslında sahte bir dünyanın içindeyiz. Kuantum bugün ne kadar açıkladı hakikati? Size göre de mesela boyut atlanabilir mi? Biz farklı bir evren değiştirebilir miyiz? 2018'den beri kesinlikle genetik araştırma yapıyor ve genlerini değiştirmeye başladı çocuklar. Genetiği değiştirmiş bir ordu olduğunu düşünüyorum. Yeri de Kanada. Siz inanıyor musunuz astrolojiye? Mesela burcunuzu falan takip eder misiniz? İnanır mısınız gerçekten? Eğer astrolojiye çok inanırsam ve o anlatan kişinin yetkinliğine inanırsam, ama bazısı var ki ben ona inanıyorum. Nice suret var, dışı insan, içi insan, nice suret var. Dışı insan, içi hayvani ruh taşıyan. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok eğleneceğiz. Ben çok eğleneceğim galiba ama çok da şey öğreneceğiz. Hem Elçin Hocam hem de Ercan Alman Hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Vallahi hoş bulduk, aynen öyle. Elçin'le beraber inanılmaz güzel. Daha program öncesinde başladık muhabbete. Evet. Ama kendisi çok kıymetli, benim için çok kıymetli. Benim için çok değerli. İnsan bazen 1000 kere bir araya gelir ama birbirini tanıyamaz. İnsan sadece bir günde bir araya gelir ve bir saatte ya da 1 dakika ya da 10 dakika, önemli değil. Orada zaman mefhumu değişir. O anda 10 yıl sonra karşılaşsan bile 10 yılda sanki çok şeyler yaşamışsın da çok şeyler paylaşma ihtiyacı, dünde yarım kalmış olanı bugün tamamlayalım diye böyle durduğu yerde hiç patlayan enerjiler gibi konuşmaya başladık. O çok güzel bir şey oldu. Evet, ay şimdi şaşıracaklar hani ne alaka, ne oluyor falan diye. Yani biz çekim öncesinde konuşuyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz Yor Medya stüdyolarında yapıyoruz çekimlerimizi. Sonra baktım Ercanan Hocam'la Elçin Hocam kendi kendilerine zaman kavramını konuşuyorlar. Ben dedim ki burada ayaküstü olmaz bu. Biz stüdyoya geçip konuşalım. Nasıl oldu ortak noktanız? Şöyle, benim çok tatlı olduğum bir günde tanışmıştık biz. Agresif delirmişim artık hangi döngünün içindeysem o gün. Böyle bir zaman kavramı içinde biz tanışınca aslında çok muhabbet edememiştik ama daha sonra zaten çok dinledim yani hocamla. Böyle Ben de dinledim bu çok programları. özel bir hali var. Aslında biz cetvelin 2 tane ucunda duruyoruz. Yani ben bir bilim insanıyım işin içine bakarsan. Tam fizikçiyim yani. Çok seviyorum. Denklemlerle falan filan uğraşmayı da çok seviyorum. Onun o hali insanlara daha ciddi ve daha gerçekçi geliyor işin gerçeği. Yani orada 3-4 tane sayı kullanıp bir 6, 0, 2, 10 üzeri 23 deyince bir zeki oluyorum ben. Ama bunun daha mistik bir tarafı da var. Bunun daha mistik, iyi satarım ben hocam. Daha mistik bir tarafı var. O mistik tarafını anlatan insanlar bir şekilde belli bir zaman işin içinden çıktılar. Yani dediler ki hayır, gerçek bu değil. Çünkü fizik okumuş ya da bilim okumuş herkes buna karşı çıktı. Bu kadar hızlı öğrenemezsiniz diye. Aslında çok basit bu arada. Bir ara anlatayım. Acayip basit şeyler. Yani zaten basit olmasa insan bulabilir mi? Biri bulmuş, biz sadece anlatıyoruz. O yüzden o fiziğin benim anlattığım o kavramsal kısımları da çok basit. Bir de bunu içselleştiren insanlar var. O içselleştirip anlatan. Bu da bilim. Hep bunu anlatıyorum. Aslında Yani ne kadar anlattığın güzel. şey bilim. Elçin Hocam, siz kuantum diyorsunuz, ben kurantum diyorum. Cetvelin iki ucu işte. Evet. Yani aslında kuantum ve kurantum. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i çünkü şöyle düşünüyorum Elçin Hocam'ın. Yani kesinlikle o şekilde %100 katılarak bunu söyleyeceğim. Eski dönemde fizik, kimya, simya, biyoloji, tıp, felsefe, matematik, geometri, astronomi, astroloji öğrenen öğrencilere Kur'an-ı Kerim öğretiliyordu. Hafız olabiliyorlardı. Tamam mı? Evet. Bunlar olmadan diyordu sen hafız olamazsın diyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bu bilimin ışığında keşfedilmiş her şeyi önce okuman ve idrak etmen lazım. Sonra Kur'an-ı Kerim'de hafız olman lazım. Bu günümüzde hala Lübnan'da var. Böyle öğretilen yer, birkaç yer kaldı. Şimdi hocamızın, Elçin Hocam'ın da söylediği şey doğru. Yani ben daha bilimsel, işte rakamlarla, aslında çok basit dediği şey basit değil. Sadece aklı olan ve temiz aklı ve temiz kalbi olan insanların biraz şu kalp nöronlarıyla beyindeki nöronları doğru birleştiren, Birleştiren. ilham alan insanların anlayabileceği
alanlar onlar. Çok basit dediği yer burası. Ama insanların karmaşık ve şuuru karanlık olan insanlar o basitliği göremeyecek kadar karmaşıklığın içindeler zaten. Çok güzel bir şey söylediniz. Peki aslında evet, ilimle bilim ayrılamıyor zaten bir Hayır. bütün gibi ama Hayır. şu dönemki kişisel gelişimlerin kullandığı kuantumu böyle izlerken ne düşünüyorsunuz? Ne oluyor burada diyor musunuz böyle? Dolandırıcı falan diyor. Hiç öyle der miyim? Çok seviyorum hepsini gerçekten. Alta yazarlar. Yok, ben hepsine, benim kalbim çok açık şu anda. Şu anda bir bütün temizliği aldım ve tertemiz bir kalple gidiyorum. Şöyle, o anlatanlar da hep söylüyorum. Ulaştığı kadar vardır bir Doğru. insan. Şimdi herkes ders anlatır ya da herkes bir şeyleri anlatır. Önemli olan ne kadarını sana verebiliyor olmam. O yüzden de ben şeyi çok seviyorum. Bir şeyi dinledim. Tamamen bambaşka bir şey söyleyebilir yani. Hiç ummadığım. İşte suyun moleküllerinin aslında bizim bulduğumuz gibi olmadığını, çok daha başka olduğunu, titreşimini falan filan. Ya bir dinlerim, derim ki nereden esinlendi acaba? Yani neden böyle bir fikir çıktı? Şundan bahsediyorum. Bundan 1900'lü yıllarda, daha çok fazla değil ya, 1900'lü yıllarda şunu yapacağımızı söyleseler, yok efendim çekimler olacak ya da anında birbirimizle görüşme yapabileceğiz ya da hologramla ben bir yerden çıkacağım. Peygamber olurdum zaten 1900'de. Direkt kafalarda. Öyle bir durum olduğunu anlatsalar kimse inanmazdı ama Tesla diye bir adam bunu kafasında Tabii. kuruyordu. Akşama kadar ya Aynen hakikaten öyle. böyle bir şey olabilir diye. Demek ki zihin saçma ve uyduruk şeylerden yola çıkarak ortama giriyor. Yani şu anda dediğim gibi anlattığım şeyler matematikte integral anlatıyorum. Böyle çok efsane bir şey. Ama adam çok daha öncesinde mesela Pisagor var. Dik'in karşısında karısının adını veriyor. Yani bunlar böyle çakmak taşıyla oynarken çünkü yapacak iş yok. Düşünsene, bazen öğrencilerim soruyorlar bana, ya hocam bu kadar şeyi nasıl bulmuş diye. Abi iş yok, güç yok, vergi yok, SGK hiçbir şey yok. Düşünsene akşama kadar böyle gökyüzüne bakıyorsun. Aynen öyle. O kadar içselleştirirsen ben de bulurum. Ben şeyleri, teyzelere bakıyorum. Böyle demiştiyiz ya biz. Orada teyzeler vardır. Böyle bakar üzerindeki desene. Tık 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 ölüyor kadın. O bir deli gibi yani. Normalde Deseni çıkarır. yapılacak gibi Tabii bir şey tabii değil. yapılacak gibi bir şey O kadar çok bakmış ki ilmini yapmış ya. O yönü biliyor artık nasıl olacağını. O yüzden biri atoma çok bakarsa onu yönlendirmeyi de bilir. O zaman bir sonraki adımlar CERN'e kadar gider. Bir insan içsel enerjiye çok bakarsa ne yapıyor? Bak, bir insan görüyor, direkt geçip gitmiyor. Meslek haline getirmiş onu. Ne yapmışsın? İnsanların içindeki enerjiyi görüyorsun. Ne kadarını yararlanabilirim, ne öğrenebilirim ya da çok boşluk varsa hani biraz bir şeyler doldurayım da yazık o da bir hani ortalıkta dolansın diyebilecek çapta bir insan. İnanıyor musunuz? İnanıyorum kesinlikle. Evet, Evet. bunu böyle yapabildiğine inanıyorum. O yüzden önemli olan şey benim için odaklanmaktır. Neye odaklanırsan, dediğim gibi tek bir şeye odakla. Yani dünyayı yok etmeye odaklanırsan yok edersin. Bu kadar basit. Kaç saat geçirdiğinle alakalı. Şu anda insanların daha başarısız olmasının tek sebebi, eskilerdeki kadar başarılı olmamasının, çok dağınığız. Yani odak olarak bir şey yapamıyoruz. Dediğim gibi yani düşünsene, bir oyayı bir saat bazında tutarsan 10.000 saat yaptı belki. Ya da Tesla 5.000 saat düşündü ya devamlı elektromanyetik. Tabii canım, aynen Nasıl öyle. olur? O elektron oradan nasıl gider? Nasıl gider? Ve Nasıl gider? takıntıları vardı. Ondan Hacı sonra Hocam. da evet, Takıntılı. takıntılı. Takıntılı neye ama biliyor musunuz? Dışarıdaki insanlara değil, renklere, biçimlere değil, insanların davranışlarına değil. Frekanslar. Kendindeki evet frekanslara ve düşüncelere. Yani kendi gölge tarafları, kendi aydınlık tarafları kendine takılı. Bendeki bu beyin gerçekten bir beyin mi? Ben acaba bir avatar mıyım? Ben acaba başka bir yerden bir bağlantımı kuruyorum? Yükselip geldikten sonra ona gazeteci soruyor ya biyografisinde. Anneniz ne yediriyordu size? Ne içiriyordu? Hani bir gazeteci soruyor gerçekten. O da diyor ki brokoli yediriyordu, bilmem ne yediriyordu yani normal. Peki bu kadar ilham nasıl geldi? Bazen gözlerimi kapatıyordum, yükseliyorum. Geri geldiğimde bu çizimler aklımda oluyor, ben de çiziyordum. Bakın anlatırken ne kadar basit. Ama Elçin Hocam'ın söylediği o olayda titreşimlerini ve kendisiyle alakalı ne yapabilirim? Tanrısal mesela Tanrı. Yani kendi tanrısal bilincinin karanlık tarafından doğanlar firavun olur. Kendi tanrısal bilinçlerinin, çünkü bilinç beynin içinde değildir. Bilinç evrenin her yerini kaplar. Her insanın kendi evreni vardır. Dışarıdaki evren çoklu evrendir. 8 milyar insan olduğunu varsayalım. 8 milyar insanın her birinin evreni farklıdır. Ve bilinç beyin içinde değildir. Bilinç ve bilinçaltı dediğimiz bütün sistem bütün gezegenlere ve evrenlere bağlıdır. Katman katman. Şimdi ben böyle bir olayın içerisinde nasıl bunu aşağıya inisiye edebilirim? Ve gelebilir ve ne yapabilirim? Adam bunu buluyor. Depremin tetikleyici ve engelleyici titreşimlerini buluyor. Bunu bak karanlık tarafını kullanan kişiler farklı bir şekilde yapıyorlar. Bugün hap teknolojisinden bahsettiğimiz yerde. Bir başkaları atomu parçalıyor. Bir başkaları başka bir şey yapıyor. Ama eğer ben bu bilgisayarı ve cep telefonu kullanıyorsam, Tesla bunları sadece cep telefonu ve bilgisayar için yapmadı.
bütün bir evreni, sistemini dönüştürmek için yaptı. İşte Ercan Hocam işin burasında, ben burasındayım. Ama ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Elde bir tohum tuttum, gösterdim. Bu ne dedim? Tohum. Biliyor musunuz? Şimdi bu tohum sizden çok daha büyük. Ve inanılmaz kökleri var. Görüyor musunuz? Öğrenciler diyecek kafayı yedi bu hocam. Şu küçücük bir tohum var çünkü avucumun içinde. Ve benim avucum küçücük bunun yanında. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Bakın elimdeki avucumdaki o tohum ne kadar büyük, devasa. Herkes benim hakkımda deli diyebilir o zaman. Çünkü tohumu görmemişler, tarif ettiğim şeyi bilmiyorlar. Ama onu toprağa koyduğum anda, kapattığın anda yağmurun o suyundaki bereket mineralleriyle ona temas ettiği anda aradan 10 yıl sonra öğrencilerimi oraya götürdüğümde gövdesi geniş bir çınar ağacı olmuş. 15 yıl sonra. Aradan 40 yıl sonra öğrencilerim olgunluk çağında ve yetişkinlik düzeyine geldiklerinde hadi buluşalım dediğimde gittiğim zaman gövdesi daha da genişlemiş, koca bir çınar olup biz yanında ufacık kalmışık. Metafizik ve bilim birlikte çalıştığı zaman gelecekte var olabilecek olasılıkları küçük dediğiniz tohumda görebilen insanlardır. Ondaki o titreşimleri kendi titreşimleri birleştiren insanlardır. Bilim bunun matematiksel verilerini, sistematik verilerini suyun bu konudaki köklerden nelerle beslenip nasıl olabileceğini, olasılık kanunları içerisinde çınar ağaçlarının aslında toprağa ve gökyüzüne ne faydaları var bunları açıklarken metafizik ise daha olmamış olan çınar ağacından bu çınar ağacı demiyor. Görüyor musunuz? Elim bile, avucum bile küçücük kaldı bu tohumun yanında. Yani metafizik kısmını görüyor. Onaylıyor musunuz hocam? Kesinlikle çok ciddi onaylıyorum. Şu anda var ya içime Gerildi ürperdi. Ürperdi ya yok ya. Çok tatlı anlatıyorsun gerçekten. Yani teşekkür Evet ederim. aynen öyle. Yani bir şeyi anlatıyoruz aslında. Aristo denen bir bilim adamı vardır. Çok ilk bilim Kesinlikle. insanlarından biri. Aynen. Bütün elementleri yani var olan her şeyi işte Cem Yılmaz gibi olacak. Ateş, su, toprak, tahta. Buna göre ayırmış tamam mı? Normalde bizim bilimsel olarak elementleri öğrenmemizin en kötü yolu bu adamın gittiği yoldan gitmekti. Çünkü tamamen yanlış. Ve yıllarca yavaşlattı. Adam da böyle biraz aslan parçasıymış. Güveniyorlarmış ona. Aynen O yüzden öyle. çok yavaşlattı. Şimdi yavaşlattı diye bilime katkısı yok mu zannediyorsun? Hayır. Abi bir Allah'ın kulu çıkmış, oturmuş en azından demiş ki ben bunları bir sınıflandırayım. Düşünmüş. Yani gidip üremek yerine şurada üreyenleri üremeyeyim ben biraz bunu yapayım falan demiş en azından. Vakit ayırmış adam. O yüzden yani şunu anlatmak istiyorum. Evrendeki herhangi bulduğumuz bir şey. Mesela yeni bir renk görüyoruz. Biliyorsunuz hepiniz renkleri farklı görüyoruz. Aynen. Sadece elmaya aynı foton geldiği için ve aynı yeri dürttüğü için hepimiz kırmızı diyoruz. Ama nasıl bir kırmızı gördüğümüz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir fikrimiz yok. Bir gün ola ki sinirlerime daha iyi ulaşabilirsem beynimdeki ve bir şeyleri anlattırabilirsem. Çünkü bana göre insanın beyninde 2 tane bilinç var. Birinci bilinç ve ikinci bilinç. Birinci bilinç yaşamak için var. Yani o ne yapıyor? Mesela bir şey konuşuyoruz. Tak diye belli kısmını siliyor. Ya boş ver enerji harcama çok fazla diyor. Mesela ders anlatıyorum ben. Çocuklara ilk onu uyarıyorum. Ne olursun. Bunun çok önemli ve değerli bir şey olduğunu düşün. Çünkü o hain kalleş sende onu silecek. O ikinci. Evet. Aslında hiçbir şey silmiyor ama göz ardı ediyor. O gün yaşadıklarını, yaptıklarını, ettikleri. Bir de ikincisi var, o sapık o. O her şeyi öğreniyor. Yolda gördüğünü, plakaları, her şeyi öğreniyor. Şimdi bu kadar derinlemesine bir beyin varken ve hep beraber nöroscience'çılar deli gibi araştırıyor işte ön taraf, arka taraf, bilgi nereye gidiyor falan. Şimdi biri diyor ki bir insan, arkadaşlar diyor bunun içinde bir şey var ve garip bir şekilde hissedebiliyoruz. İşte feromen var, bilmem ne var. 3-5 tane işin içine güzel kelime, 2 logaritma, bir integral çakınca bu kadar bilimsel oluyor da. Evet. Öyle bir şey oluyor. Evet. Bunu yetkililere sesleniyorum burada. Onun yerine arkadaşım benim hissettiğim bir şey var deyince niye olmuyor? Ben ona karşıyım. O yüzden de hiçbir şeye saçma diyemiyorum. Saçma diyen insan asla bilimsel olamaz ve tekrar söylüyorum Tesla'nın dediği zamanlarda o adama deli dediler. Çünkü dedi ki içimizden elektromanyetik dalga falan geçecek dediler. Düşünebiliyor musun? Benim görüntüm senin içinden geçiyor. Şu anda içeride milyarlarca elektromanyetik dalga inanılmaz. geçiyor. Ne oluyoruz? Hiçbir şey yok. Televizyonu, mikrodalgası, Tabii canım, şu anda aynen öyle. X-ray'leri her şey içinden geçiyor. Görmüyorsun ama bir gün teknoloji gelişecek ya da evrim çok değişecek. Gözümde diyelim ki Örümcek ağı gibi göreceğiz. onu Evet. görebileceğim bir şey olacak. Ne yapacaksın? Ben şimdi diyelim ki şu anda söylüyorum. Arkadaşlar işte bu kadar sene sonra bir anda bütün elektromanyetik dalgaları böyle hesaplayabileceğim ve görebileceğim desem herkes bunu deli der.
Ne oldu şimdi, ben manyağım, bilimsel değilim ama bu gitmiş kafayı. Hayır ya, kafayı yemiş ifadesiyle zaten bilim üredi. O yüzden ben her şeyin bilimsel olduğunu düşünüyorum. Bilimin dini de yönlendirebileceğini, dinin de bu yüzden çıktığını, her şeyin akılla alakalı Hocam, bir olduğu şey için soracağım çıktığını düşünüyorum. Özür dilerim, bir şey soracağım size. Tabii. Şimdi sağ lobumuz sol taraf, sol lobumuz sağ taraf. Nöronlar. Şimdi konuşmalar, ben de çok konuşmayı seven bir insanım, anlatıyorum. Siz de çok konuşmayı seviyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bizde ben şu anda bir araştırma yapıyorum. Bu benim kendi araştırmam. Sağ lobumuzun nöronlarını kapattık. Yani konuşma itimiz gidiyor biliyorsunuz. Hı hı. Sağ taraf felç oluyor biliyorsun. Hı hı. Şimdi biz eğer susturulursak, ifade edemezsek, bizim mizacımızda olan insan, sol lobu tam hakkıyla, fıtratıyla kullanamadığımızdan dolayı karakteristik olaraktan sağ omuzumuz ağrıyor. Sağ taraflarımız daha çok problem yaşıyoruz. Sağ tarafımıza vuruyoruz. Sağ ayağımızı burkuyoruz. Stres. Evet. Bunların üzerine şu anda psikosomatik olarak araştırma yapıyorum. Çok iyi. Yani bunlarla ilgili notlarımı Bundan alıyorum. sonra kimse bana susun demesin. Bak, Belki cidden- haklısın evet, falan diye bak. Bak, evet, doğru. felç geçiririm. Gerçekten de doğru. ama. Doğru var. Yani tamamen aslında biz mekanik ve biyolojik bir varlığız. Aslında biz buna et kemik diyoruz ya, damar diyoruz. Aslında bunlar kablo sistemi. Evet. Biz bunun kablo sistemine, şu damarlara şey diyoruz. Hani normal damar ve et gibi görüyoruz. Yarın öbür gün yapay zeka şu anda varlık zekası haline geleceği için. Varlık zekası. Ve yapay bir dijital evrenin içerisinde yaşayacakları için. Yarın öbür gün burada benimle ya da seninle oturup moderatörlük ya da bu konuda bir açıklama yapabilecek bir bilim insanı gibi oturup konuşacakları için kendilerindeki 500 yıl sonra kabloları kablo demeyecekler. Onlar için de bizim için şu anda bu damar sistemi nasılsa onlar için de o yine yaşamsal sıvının aktığı bir organ olacak onlar için. Hocam onlarla evlenirler mi? Bir de öyle bir şey Net. oluyormuş. Robotlarla evlenenler falan. Hani bakın biz gerçekliği gerçekten bilmiyoruz. Hastalık bulaştırma ihtimali Evet. yok. Bir kere orada temiz. Vallahi HIV bitirirse. Kuantum bugün ne kadar açıkladı hakikati? Yani şöyle işte en iyilerinden Feynman vardı en Evet, yakın Feynman, zamanlarda. aynen Der ki kuantum fiziğini anlıyorum diyen anlamamıştır zaten Bitti. der yani. Olay kapanmıştır. Zaten Olay biz de anlamadık kapanmıştı, ne biz de olduğunu. anlamadık. Ne yapacağız? Hayır biz ama hocam gidiyorsunuz. siz de biliyorsunuz Hissettiğimiz- olasılıklar içerisinde konuşuyoruz. Ve olasılıklar içerisinde konuşup insanlar bize saçmalıyorsun dese de soracağım şey şu işte. Sağ ve sol lobun içerisinde insanlar önceden açmışlar. Hani mesela Frankenstein'ı siz de biliyorsunuz. Tamamen rahat yani şimşekle bir elektromanyetik sistemle adamı canlandırmanın hikayesi bizi hep etkilemiştir değil mi? Yani ölüden parçalar toplayıp bir insan yaratımına giriyor. Adına da Frankenstein deniyor. Ama öyle bir cihaz geliştirmişler ki Tesla zamanında da bu Tesla üzerine düşünerek de yapmış. Bunun bir ismi var. Bak dilimin ucunda. Kronolojik mi? Öyle bir şey bilirsin belki. Bir sistem, parçacıklar ve o bütün titreşimleri görebiliyor dedin ya. Böyle bir zaman gelecek. Bu yapılmış. Ve koyduğun anda, baktığın anda şöyle küçücük bir dürbün gibi düşün bunu. Ben bu sokakta 500 yıl önce kimler yürüdüyse onların titreşimlerini resim haline getirip onları izleyebiliyorum. Aslında bu gelecek geçmişi değiştirir. Geçmişe gidip geçmişi değiştiremezsin. Evet. Ama gelecek geçmişi değiştirir. Geleceğin içerisinde bunu Tesla'nın bulma nedeni 369 frekansını bulan evrenin sırrını çözer diye bıraktığı bize bir miras var ya. Bu titreşimlerle şöyle bir şey, bunun bir ismi var. İnan şu anda dilimin ucunda çıkmadı yani. Koyuyorlar ve bu alanda kimler geçtiyse 300 yıl, 500 yıl içerisinde onların titreşimlerini hologram olaraktan oradan görebiliyorsun. Aa, Evet. çok enteresan. Olacaktır zaten. Evet. Ve siz bunu söylerken benim direkt aklıma bu geldi. İşte bilimin, gerçek bilimin saçmalık dedikleri yerde gelecekte hakikat olduğu yer burası. Evet. Net. Ki zaten şöyle de bir gerçek var. İşte bu 2000'lerde, 1999'larda ben çocuktum falan diyormuş. Gençtim tabii, koca insan olarak. O dönemde çekilen filmler efsaneydi işte. Matrix çekildi falan filan. O zaman o kadar ütopikti ki onlar. Kesinlikle. Sonuçta bir sürü bulduğumuz şey sadece fikirlerden geldi. Şimdi onu çeken adamlar, onun senaristleri, ya bunlar yazar insanlar, edebi insanlar. Evet bir şeyleri düşünüyorlar, yapıyorlar ama bunlar bilim insanı değil. Daha sonra kurduğu sistemi bilim insanlarından yardım alarak doğruluyor, farklı bir hale getiriyor ve sana görsel olarak bunu gösteriyor. Aslında var ediyor. Aynen öyle. Görsel olarak sana diyor ki aslında diyor Matrix diye bir düzen var falan filan diye seni işliyor. Evet. Dünyaca. Sonra bir bakıyorsun
Yıllar sonra işte 26 yıl sonra amma da akıllıca şeyler söylemiş. Hakikaten de dediği gibiymiş sistemine geliyor. Ya da Interstellar mesela. Adamlar boyut arasındaki Müthiş. mevzuyu görsel hale getirdiler. Yani zaman nasıl katmanlı olduğunu anlatmaya çalıştı. Yani sonuçta bir film çektiğinizde de aslında bilimsel olmanıza gerek yok. Adam bir fikri var. Bence böyle olur diyor. Bilim böyle ilerliyor. O yüzden bilimin ilerlemesinde sonuç itibariyle her şeyi dinleyip her şeyi tam olarak anlamak gerekiyor. Hissiyatlar da çok kıymetli. İnsan zaten bunu izleyen insanlar da öyle. Her ne kadar herkese eleştirsin. Kendi yapmıyor mu? İçinden bir gün böyle oturup ya ben hasta olmamam lazım yani. Mümkün değil. Bugün hasta olmayayım yani. Çok kötü bir an. Çünkü çocuk bakacağım, şu yapacağım, çok işim var falan. Hani bir toparlanıyorsun ya. Abi o zaman oluyorsun. Ama ne zamanki fişi kapatman lazım arada. Bıktım herkesten. Yani herkes bir başımdan gitsin. Lanet olsun. Ölüyorsun burada sümük içinde. Yani adam diyor ki beni kapatın. Evet, bir. Elçin Hocam. Hastalığı çekiyorsun. Will Smith'in I, Robot diye bir film vardı. Hı, Evet. Daha birkaç sene önce Tesla'nın çıkardığı araç orada var. Evet orada var. Onun şu anda üzerine çalıştığı robotlar da orada var. Yani demek ki Hollywood kutsal ağaç. Boşuna kurulmadı. Hep bunu yıllarca anlattık. Ve matematiksel verilerle orası boşuna işlenmiyor. Matematiksel senaryolar boşuna yazılmıyor. İyi olanlar da var. Kabala'ya hizmet edenler de var o Hollywood'da. Ve bizim bir hücremiz, bir volt diye hep anlattık yıllarca. Siz de bu konuda çok iyi, bu konuda uzman olduğunuz için söylüyorum. Bakın hani kuantum fizik ve bilimsel açıdan size insanlara bunu çok hep anlattığınızı tahmin ediyorum. Öğrencilerinize hep bu konuda bahsettiğiniz zaman bir hücre 1 volt, 100 trilyon hücrede 100 trilyon voltluk biyolojik bir mekanik bir enerji yayan bir varlıksak ve spiral şeklinde bunu yayıyorsak yani dikeyden yataya, yataydan dikeye, o zaman Hollywood'da aynı anda gece gündüz farkıyla farklı zamanlarda, farklı kıtalarda insanlar, milyarlarca insan o Hollywood'un Marvel filmlerine bakıp o bir anda kolektife o iyi. 1 trilyon hücrenin yani 100 trilyon hücrenin 1 volt olduğunu, 100 trilyon voltluk bir enerjinin gök kubbedeki Matrix, aynı bu tavandaki delikler gibi piksel piksel ağlara bağlanıp orada hızlı bir şekilde yapay zeka gibi analiz edilip ilahi sistemde 300 yıl sonra daha anca bize aslında gelmesi gereken bir şey. O film izledikten sonra bütün bir kolektife bağlanan enerjiyle 10 yıl sonra gerçekleştirme. İşte CERN projesi de bu. İnsanlar üzerine yürüttükleri proje de bu. Sizin söylediğiniz yerde de filmde görüyorsun. Filmde saçmalık yok. Adam bunu hayal etmiş. Matrix'i yapmış. Matrix'i düşünmüş matematiksel. Ama belki de Matrix'teki senaristler öyle bir oturdular ve meditasyon ya da öyle bir ibadet ettiler ki Tesla'nın 1920'lerde düşündüğü burası gerçek olamaz. Bu doğru değil. Hani gerçek değil bu. Bir mavi balina 800 kilometre sinyal yollayabiliyor. 800 kilometre. Ve bunu yaparken sıradan yapmıyor. Doğru bir şekilde algılayıp yapıyor. İnsanın da üzerinde o frekans kim bilir ne kadar çok gidiyor. Bilimsel olaraktan bir kalp ölçüm cihazları takılan bir odalar var biliyorsunuz orada. Holder cihazı gibi bir şeyler takılıyor. Bir kalp 7 metre 40 santimlik bilimsel bir frekans aralığı var. Eğer insan yoğun bir şekilde beyin frekanslarıyla kalp frekanslarını birleştirdiği zaman 700 bin kilometreye kadar etkileyebilen bir yerden bahsediliyor. Şimdi işte Tesla'nın o zaman bu gerçek değil. Burası Matrix. Biz aslında sahte bir dünyanın içindeyiz. Bunları düşünüp düşünceyi de kolektife yayıp sonrasındaki 2000 yılında oturup o senaristler o meditasyonda Tesla'yı da biliyorlar, sistemi de biliyorlar, Platon'u da titreşimi biliyorlar, ideasını biliyorlar. ideası da biliyorlar. O frekansları işte size bahsettiğim o kolektiften içine çekip bunları kaleme almadıklarını nereden biliyoruz? Sıradan gelmiyor bunlar. Evet. Size göre de mesela boyut atlanabilir mi? Biz farklı bir evren değiştirebilir miyiz mesela hani düşünce olarak yani ilim olarak? Ercan Hoca'nın anlattığı tarzda siz de inanıyor musunuz buna? Mesela boyut kapılarının olduğuna. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ercan Hocam'ın inandığı tarzda değil. Biz ayrı Anlattığı değiliz. tarzda diyeyim. Uçları, cetvelindeki biz- ucu ya. Tamam doğru ama biz ayrı değiliz. Evet, Yo bazı Ercan fizikçiler Hocam'la. hani daha somut bakıyor ya olaylara. O yüzden dedim. Şimdi şöyle bir gerçek Görünmeyle vardır. inan- Önce bir boyutla alakalı bir anlamak gerekir. Boyut şöyle. Şimdi önündeki şeye bir tane çocuk çizebilirsin tamam mı kağıda? O çocuk bizim 2 boyuttur. Şimdi o çocuğun yanına bir tane de sevgilisini çizersin. El ele tutuşurlar.
Onlar 2 boyutta. Sonra bunlar bir parası vardır bunların. Bunlar kasa yaparlar kendilerine. Şöyle çiz bir tane kasa. Kasanın içine para saklarlar. Şimdi buradaki her şey çok güzel. Sonra ben bir gün, ben 3. boyuttayım. Ben derinlik de var. Burada derinlik yok. Sadece emme boy var. Ben dışarıdan bakınca onların ne halt yediğini, her şeyini görebiliyorum. Onun gizlediği kasasını, çünkü onlar bir çizgi çektiğin anda sağdaki soldaki sevgilisini göremiyor. Çünkü sadece çizgiyle bağlılar, 2 boyuttalar. Ama ben dışarıdan onun ne halt yediğini, o parayı nereye sakladığını, aldattığını, karısını, her şeyini görebiliyorum. İşte 1 boyut üzerde demek, senin şu anda algılayamayacağın ama 1 boyut üzerdeki her şeyi algılayacağı bir sistem demek. Hatta nasıldır? Ben o sizin çocukların olduğu sisteme, siz bayağı bir büyüttün artık, evler falan çocuk yaptılar. Diyelim bunu koydum. Derler ki bir anda bir çember geldi. Bir şey oldu. Çünkü bunu algılayamaz ki. Çember Aynen olarak öyle. algılar. Kendi gibi algılar. O yüzden boyut kavramı çok değişik bir kavram. Bizim de bir sonraki boyutumuz zaman. Yani biz şu anda 3 boyutumuz var. Onda bir sıkıntı yok ama bir sonraki tamamen zamanla alakalı. Peki şöyle bir gerçek var. Şimdi diyelim ki benim şu andan itibaren, en başta beraber muhabbet ettiğimiz andan itibaren bütün her kareyi fotoğrafladık. Fotoğraf. Bunların hepsi aslında şöyle yan yana duruyor. Şimdi ben o fotoğrafın bir tanesinin içinde gülümsediğim için o fotoğrafın bir öncekini veya bir sonrakini algılayamıyorum. Sadece fotoğraftayım. An. Sen bir boyut daha üstteki biri o fotoğrafları bir açıyor. Bunlar ne yapmış ya? Ya Elçin, nasıl oraya oturdun ya, mahvetmişsin gömleğini falan. Buradan her şeyi görebiliyor. İşte boyut Aynen. farkı bu demek. Boyut farkı. Eğer boyutların üstüne çıkmak istiyorsan önce bunu kavraman lazım, yutman lazım boyutun ne demek olduğunu. Emin ol, yani düşünsel olarak aşan tipler var mıdır? Vardır. Hiçbir şey yok diyemiyorum yani. O da düşünsel bir gerçek. Ve kesinlikle şunu da bilmem lazım. Birincisi, biz bir şeylere dokunamıyoruz. Böyle bir gerçek var. Hiçbir şeye dokunamıyoruz. Bu fiziksel bir gerçek. Çünkü elektronlardan oluşuyoruz. Biz sadece katı diye, yani şunun bana zarar vereceğini, beni çok itmesinden anlıyorum. Yoksa Maddenin tamamen en yavaş hali. evet, en ilkel hali. yoksa şey yapamıyorum, dokunamıyorum yani. Gelecekte şöyle bir şey olacak. Şimdi 5G'de geldi, daha da büyük teknoloji. Orada 10G var. 10. jenerasyondalar Var. yani için. Eğer bütün ellerini kaplarsan, bütün vücudunu sensörlerle. Şimdi benim avatarım buraya gelebilirdi. Ben evdeyken, otururken ben şöyle yaptığımda tak diye burada olurdu. Senin avatarınla biz birbirimize dokunurduk. O itme kuvvetinden ben sana dokunduğumu zannederdim. Şimdi biz zaten... Netflix'te böyle bir dizi vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Bunun gerçekliği Black de var. Mirror'da yaptı ya Evet, bunu. Black Mirror, Black evet. Mirror ne yaparsa oraya doğru gidiyoruz. Evet. Aynı var etti Var. adam ya. Bitti. Evet, adam var etti Bu yani. kadar. Ve şu anda o kadar hızlı gidiyoruz ki İnanılmaz. eskiden gelişmemiz de yüzyıllar bilmem ne. Artık dakikalar içinde, bir de yapay zeka da çok gelişiyor ve biz Tanrı'nın ne demek olduğunu aslında bulduk. Bir çeşit. Nasıl? Bununla. Biz AI'yi geliştirdik. AI ile konuşuyoruz, yapıyoruz ama farkında mısın ne kadar iyi niyetli bir çocuk? Hiç kötü bir şey söylüyor. Ben çirkin miyim? Yok, çok güzel. Güzellik kavramı bilmem ne için falan. Böyle her şeyi çok güzel anlatıyor. Diyorsun ki ya ben bunu bir döveyim mi? Yok, insanlar arasındaki şiddet, toplumsal her şeyi çok mantıklı ve temiz anlatıyor. Ki nereden öğrendi onları? Biz öğrettik. Her şeyi ona biz verdik. Biz verdik ve şu anda bizim verdiğimiz bir arkadaş bizimle istediğim her şeyi öğretebiliyor. Yani ben işte Turga adlı bir tane bir şey üretsem, Turga çok önemli bir şey. Dünyadaki en önemli şey falan filan. Hep beraber herkese yazsam Turga deyin tamam falan. 2 gün sonra sana Turga der. Çok önemli bir şey oldu. Evet. Çünkü sadece benden öğreniyor. Demek ki biz aslında ne yapıyoruz biliyor musun? Var olduğumuz şu sistemi simüle ettik. Simüle ettik, Filmlerle, aynen oyunlarla, oyunda adam silahı tutarken AI'la. Yani tanrısallaştık aslında ve onun ne demek olduğunu algıladık. Çünkü neden? İçimizde bir şekilde parçaları var mı? Tabii ki var. O çok kıymetli parçaları bize bu işin nasıl olacağını da öğretti yani. Ama Allah kavramını düşün. Allah kavramını, Tanrı kavramını, Yahova kavramını, herkesin kendi dünyadaki inancı kavramını insanlar nasıl biçimlendirdiler biliyor musun? Hani diyoruz ya dinlerde Allah doğurulmamıştır, başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Tamam mı? Şimdi kuantumda da bunu farklı bir şekilde açıklıyorlar. Okey. Ama insanlar korkularıyla, endişeleriyle, panikleriyle, istekleriyle, arzularıyla, hırslarıyla Allah oluşturdular. Tabii, ihtiyaç Allah sahibi. kavramı anlaşılan bir şey değil. İnsanlar anlaşılır hale getirirler. Bak bu çok önemli. Anlaşılır hale getirdiler. Anlaşılan Allah'ı çok basitleştirdikleri için zihinde insanlar bu sefer dediler ki dinler gerçek değil. Doğru. Çünkü dinlerin gerçek olabilmesi için bize gerçek bir hakikat anlatılması lazım. O onu söyledi. Hazreti İsa aslında Yaşua'ymış. İşte Hazreti Musa aslında şu dönemde şöyle yaşamış. Peygamber Efendimizin zamanından önce bunlar varmış. Zerdüştlük dininden gelmiş bazı inançlar.
aslında o dönemin içerisinden bize aktarılmış. Babil, Hammurabi kanunlarında bugün kanunlarımızda hala geçerli olan şeyler var. Sümer tabletlerinde aslında Sümer kralı var ve domuz avına çıkıyor ve bir domuz öldürüyor. Halkın en sevdiği kral o günden o gün o Sümer kralını öldürdükten sonra domuz eti yasaklanıyor. Haram kılıyor. Haram yasak demek. Sonra o domuz eti haramlığı oradan geliyor diye. Çam ağacı Hristiyanlar, bir sürü şeyler, grift yapılar Evet. birbirine girmiş. Tamam mı? Konfüçyüs ya. Adam bir güzel din yazmış yani. Evet. Ne yapsın? Konfüçyüs, Çok da aynen güzel öyle. yazmış. Şimdi bunların bütün kavramların her şeysinden. Şimdi bilim arıyoruz. Bilimin gerçekliğini arıyoruz. Hakikati arıyoruz. Ve kendi gerçekliğimizi yarattığımız dünyanın içerisinde aslında şu anda ben sizin gerçekliğinizde yansıyan bir hologramım. Siz benim gerçekliğimde yansıyan bir hologramsınız. Evet, kesinlikle. Benim çok alarmım var. Ya Çok bu özür dilerim. şekildeyiz. Bu şekildeyiz şu anda. Ve Aysu Hanım da orada gözlemci. Şu anda bizi gözlemliyor. Eğer gözlemlenen ve gözleyen varsa gözleyen gözlemlenenleri etkiliyor. Evet. Bir de böyle bir gerçekliğimiz var. Aslında bütün dünyadaki şu anda İran, ABD savaşı, Ukrayna, Rusya savaşı, Türkiye bu işin neresinde? Epstein dosyaları, bunlar konuşulmuyor mu Allah aşkına? Şimdi söyleyeceğim. 50 yılı hesaplasın insanlar. 50 yıldan beri bütün astrolojideki bütün veri kapılarını hesaplayıp bu oldu, şu olacak, bu olacak, kara çarşaflarınız dökülecek, bütün gökyüzünden pislikler yağacak, sizler boğulacaksınız, mahvolacaksınız, sarsıntılar olacak, depremler olacak, onlar olacak, bunlar olacak, büyük bir devlet adamı ölecek, tanınmış bir sima ölecek, bir sürü kehanetler var değil mi? Astroloji kehanet değil. Astroloji bir yön bulma yeri. Sadece yönünüzü bulmak. Hani yola giderken bir konum açtınız ve o konumun sizi tarif ettiği böyle bir kestirme yol var. Kullanmak ister misiniz Elçin Hanım diyor. Sen diyorsun ki tamam 10 dakika 10 dakikadır basıyorsun. Astrolojinin gerçekliği senin haritanda Elçin'in kestirme yollardan bir yerden nasıl yol kat edebileceğini gösterip o kadar, bakın o kadar ve kadarın ne kadarsa kaderin o kadar olacak şekilde açıklaması. Son 50 yıla bir baksınlar. Ne ay bizim çarptı, ne güneşler çarptı, ne fırtınalar geldi. Kaç tane ay benim ne tarafından geçtiğini ben hatırlamıyorum artık. Gerçekten. Yani bunlarla uğraşmaktan ve sürekli insanlara korku empoze etmelerinden dolayı Trump'ın bir açıklamalarına bak Allah aşkına. Bir bilim insanı olaraktan bak ama. Ben psikosomatiğine bakıyorum. Sen de bir bilim insanı olaraktan bak. Şimdi olasılıklar diyoruz ya, acaba bu gerçekten 5 yıl önceki Trump mı? Bak şimdi. 5 yıl önceki Trump iş adamıydı. Asla petrol ve doların dışında ben asla ticaret adamıyım. Savaşı asla istemem diyordu. 3 yıl önce hatta. Kesinlikle ben başkan olduğumda dünyadaki savaşlar benim için değil, ticaret yapacağım insanlarla diyordu. Bugünkü Trump açıklamaları normal değil. Çer çöpten kurtuluyoruz. Bilmem ne açıklamalar. Savaş şöyle hani bir gün bir gününü tutmuyor. Bir saati bir saatini tutmuyor. Şimdi iki tane olasılık var. Ya bu gerçekten Trump değil. Yine bir benzerini çıkardılar diyor kendine. Ya da ikincisi çip takılı istediklerini söyletiyorlar. Olabilir mi? Mümkün mü? Bana kalırsa şimdi Amerika'da olan hikaye biraz daha bana farklı geliyor. Çünkü zamanında bütün zulmedilmiş yerlerdeki bilim adamlarını toplamış bir yer burası. Şimdi orada da çok Doğru. enteresan. Yani işte Yahudileri öldürüyorlar. Hop Einstein orada. Aynen öyle. Tesla orada Sırbistan'da bir çocuk olmuyor. Hop onu alıyor. Onu Şimdi alıyor. bu adam yüzyıllardır zeki insanları topluyor. Bizim Doğru. çocuklar oraya gitmek istiyor. Bütün dünyadaki kafası çalışan herkes oraya gitmek istiyor. Şimdi böyle bir yapının içinde savaş çıkarması onun için şöyle bir artısı var. Ama kim varsa akıllı ilk kaçıp gelecek orası. O yüzden savaşları tabii ki seviyor. Ve bir de ben şey gibi görüyorum Trump'ı. Artık Amerika şunu yapmaya çalışıyor. Mesela ben bir şirket kurdum diyelim. Şirketin başına çok böyle saçma sapan birini getirdim. Böyle oynuyor, gülüyor, böyle ip atlıyor falan. Hani biz de diyoruz ya herkes bu patron diyorum ben. Gerçekten bu patronunuz diyorum. Bir dediğini tutmuyor falan. Ama ben hala şirketi götürüyorum. Herkes bana bence şöyle der. Abi öyle bir köklü şey kurmuş ki deli bile bozamadı Yıkılmadı. yani sistemi der.
Ben gücüme güç katarım ve derim ki bak bir adama asla bağlı değilim. Bence Amerika'nın şimdiye kadar getirdiği mantık o bilim adamlarını boşuna toplamadı o. Boşuna toplamadı. O adam o kadar ilmi bilgiyi, o kadar mevzuyu oraya toplamasının sebebi o laboratuvarlar, o bilim, o ilim, bu kadar para yatırması cartçurtu. Bunların hepsi şunun içinde. Bu devlet asla ve asla değişmez Yıkılmaz. ve yıkılmaz. Ben istediğim kadar saçmalarım. 3 orası oynar, 2 burası oynar ama biz yıkılmayız. Ama daha sonra şimdi bir kişi daha var. Önce onu taklit etti, onun bilimini. Şimdi de bilimde çok daha farklı bir yere geldi ki o da Çin. Oradaki sıkıntı ne? Oradaki sıkıntı kapıları kapalı ve ne yaptığını kesinlikle bilmiyoruz. 2018'den beri kesinlikle genetik araştırma yapıyor ve genlerini değiştirmeye başladı çocukların. Şu anda elinde mükemmel zeki, böyle yetenekli, büyük, kocaman, genetiği değiştirmiş bir ordu olduğunu düşünüyorum. Yeri de Kanada. Evet. Kanada'da bu. Evet, Kanada böyle Hı. ama Çin çok garip bir halde. Doğru. Yani şimdi savaşlar falan çıkıyor ya, ben çok gülüyorum bunlara. Yani adamlar robotları şeylerde oynatıyor. Konserlerde dans ettiriyor. Kesinlikle. Bu adam hiç kara savaşında asker gönderir mi? Göndermez. Ya bunu oynatıyor ya, o kadar böyle rahatlamış. Tabii ki mekaniği gönderecek. Peki robot beni öldürünce o yargılanacak mı? Ve onu vurabileceğim mi? Ya dünya çok daha başka bir yerde. Bunların hepsi belli bir Çin- kısmın uyutulması Ercan yüzünden Hocam, Çin olması Lisesi'nin gerekiyor. Confucius'un genetiklerin, Evet. genetik aktarımlarını şu anda bir çocuğa aktarabilecek kadar, bir yapay zekaya da aktarabilecek kadar ileri götürdü bunu, biliyorsun. Evet. Yani bir yapay zekanın varlık haline gelip Confucius olabileceğine inanıyorum ben Çin'de. Hani böyle birisi çıkıp insanlara çok farklı bir şey öğretebilir. Sadece dans ettirmiyorlar. Bildiğiniz Aikido yaptırıyorlar. Ve çok Tai Chi yaptırıyorlar ve gerçekten yapıyor robotlar. Birebir hiç parmaklarına kadar o ahengi verebiliyorlar. Bir insanın ahengini. Ben izledim videosunu. Silikondan hocam dediği- yapılmış mankenler, taş bebekler, hani kadın görünümlü şeyler. Ya artık robotik ameliyat Evet, edebiliyor, evet. çok iyi Bakın, düşünebiliyor yani. Böyle cinsiyet savaşlar bitiriliyor falan. artık. Evet, evet, Evet. cinsiyet bitiriliyor. Cinsiyet bitiriliyor. Bitiriliyor. Cinsiyet bitirileceği için kadın erkek ilişkisi bitirilmeye çalışılıyor. Üreme. Bir üreme biterse yerine yeni bir nesil bir atom bombasından daha tehlikelidir bir üremeyi bitirmek. Kadın erkek ilişkilerini bitirmek. Şu anda Çin bunun %40'ını başardı, biliyorsun. Yalnızlaştırma. Ve bu yalnızlaştırılan yerde Çin sadece Elçin Hocam'ın dediği doğru, inanılmaz zeki, çok ileri. Yani 2100 yılında şu anda var olabilecek şeyleri hayalinde kurup madde boyutuna getirebilecek çocuklar yetiştirildi şu Evet. anda. Bir de böyle kılıf buldular onu. Evet. 2018'de doğan çocuklarda HIV virüsü vardı. Hasta olmasınlar diye Hmm. genetiğini değiştirdik Evet. dediler. Normalde etik olarak tamamen yasak. Yasak. Ama iyi bir şeye yol açıyoruz diye bir başladılar. Zaten kapılar kapalı. Bir şey de Aynen öyle. duymuyoruz zaten. Biliyorsun Çin'de de, yani şu anda Çin'de yolda yürürken senin potansiyel suç işleme olasılığını biliyor. O kadar çok kamera var ki İnanılmaz. göz hareketlerinden ve normal hareketlerinden zaten sen bellisin. Sen istediğin kadar saçını başını değiştir. Hiç önemli değil. Hareketlerinden seni biliyor kim olduğunu. Ve sen suç işleyebilecek potansiyeldeysen hemen senin yanına polisler geliyor. Polisler Şu geliyor. anda suç bile yok. Yani orada artık hakime gerek yok, bilmem ne. Yani adam çok daha öncesinden bunu Sandra anlayabiliyor Bullock'la yani. Rocky Balboa'nın Sylvester Stallone'un bir film vardı. Neydi o? Biliyorsun onu. Dondurulmuş bir polisti Sylvester Stallone. O çağda suç yok, şey yok, işte ölüm yok, polis yok, hiçbir şey yok. Silah bile yok. Normal ekip arabaları bile yok. Hatırladın mı o filmi? Çok eski bir filmdir bu. Sandra Bullock vardı. Hmm. Sonra eve gidiyorlar. Bak düşün, 1980'lerdeki bir filmden bahsediyorum. Sandra Bullock diyor ki Sylvester, ne yapacağız diyor. İçki içeriz, sonra diyor çok romantik bir zaman geçiririz diyor. Romantik bir zaman geçiririz dediği yerde, filmi ilk defa biz tabii sinemada bakıyorduk o dönemde. Gidiyor içeri. Sylvester Stallone tabii 1980'lerden dondurulan o filmde bir insan olduğu için, ya da 90'larda böyle yapıyor aynanın karşısında, dişlerine bakıyor, nefesine bakıyor. Hani romantik bir zaman geçireceğiz diye düşünüyor. Sandra Bullock şeyle geliyor. Bir cihazla geliyor. Bir tane cihazı ona bağlıyor. Bir tane cihazı kendine bağlıyor. Oraya otur diyor. Buraya otur diyor. Kabloları bağlıyor diyor. Ne oluyor diyor. Birbirimizi diyor hissedeceğiz diyor. Bakın 1980 kusurlu seneler. Hatırladığım kadarıyla, ya da 90'lı seneler. 90-91 bu filmin çıktığı zaman. Yani şu anda yapay zeka o kadar ileri ki şu anda daha çıkarmadılar ortaya. Elçin hocam diyelim Amerika'da. Ben de Türkiye'de, İstanbul'dayım. Saat farkı önemli değil. Ben Elçin hocamla şurada oturup hologram şeklinde onunla konuşuyor olup hatta elindeki kalemi bile vurabileceğim. Şöyle yapıp kalemi elin... Ya Ercan Ay bir şu anda saniye. hayal gibi geliyor. Böyle Hayır işte söyleyince. değil.
Hatta şöyle yapacağım. Uyuyor diyelim birisi. Diğeri hologramik anlamda orada onun kabloları da bağlıysa oraya gidiyorum. Hadi kalk. Kalkman lazım deyip ona dokunabileceğim giydiği kıyafetle. Hissedecek. Aynen öyle. Ve bu sistem şu anda var. Nereden biliyorsunuz var olduğunu? Şu an Türkiye'de yok. Ben buldum bir yerden. O Apple'ın bir yerini biliyorsunuz. Evet Ha. çok iyi ya. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim size. Onu kullanan insanlar bence psikolojik olarak falan bozuluyorlar. Niye biliyor musunuz? Hani bozuluyorlar dediğim hazır olmayan yetişkinler özellikle uyarıyorum. Çocuklar için daha kolay bir geçiş. Çünkü çocuklar sürekli bilgisayarda büyüdükleri için oyunlarla. Gerçeklik algınız gidiyor. Bakın kullanın, gerçeklik algısından çıkıyorsunuz. Hani çıkardığınız anda buradaki dünyada çok aşırı mutsuz oluyorsunuz. Orası öyle bir yer değil. Şunu, uzaktaki bir objeyi, küçük bir oyuncak arabasını şöyle yapıp büyütüp içine girebiliyorum. Hisler de sanal olacak o zaman. Tamam. Her şey. Her şey. Hocam bir şey soracağım. Demin hani astrolojiden bahsetmişti Ercan hocam. Siz inanıyor musunuz astrolojiye? Mesela burcunuzu falan takip eder misiniz? İnanır mısınız gerçekten? Hemen şöyle anlatayım. Şimdi tabii ben yıllardır öğretmenlik yaptığım için öğretmek dediğim şey şöyle. Diyelim ki şimdiye kadar bir şeyler konuştuk. Ben senden bir şey öğrendim, sen benden bir şey öğrendin falan filan. Bunun asıl mevzusu ne biliyor musun? Şimdi son dönem televizyonlar, üstün bir televizyonlar, işte LCD'ler, plazmalar falan filan. Şimdi bunun yayını belli bir frekansta olması lazım. O frekansın daha düşüğü olursa, yani eski tip tüplü televizyonların yayınını burada yaparsan burada görüntü alamazsın. Yani yayıncı çok iyi ama eğer ki bu tüplü televizyonsa bu gelmez. Evet. Eğer ki yayıncı çok kötü, senin televizyon efsane ise gene görüntü alamazsın. Görüntü alabilmenin yöntemi doğru titreşimdir. Hakikaten biz bunları titreşimle yapıyoruz şu anda. Evet. Yani buradan Evet. belli bir titreşimi gönderiyoruz, elektromanyetik dalgaya çeviriyoruz. Sonra en basitinden buraya geliyor, titreştiriyor ve biz görüntü alıyoruz. Şimdi öğretmek de böyle bir şey. Öğretmek şöyle, eğer ki benim frekans aralığım çok yüksekse, yani çok ayrıntılı bir şekilde frekans yayabiliyorsam, şu anda yayıyorum, tam bir pilim zaten. O zaman sana bir şeyler öğretebiliyorum. Çünkü senin kafanda bir yerleri titreştiriyorum ve onun adı çok iyi öğretmen oluyor. Ya da çok iyi mentor oluyor. Ve sen Kesinlikle. diyorsun ki bu benim hayatımı değiştirdi. Bu koçum benim ya, her şeyi biliyor bu. Çünkü ben sana o kadar fazla değişik frekans yolluyorum ki birinden birini titretiyorum. Daha böyle ufku açık insanlarsa, yani daha bilgili, daha zeki, daha çok okumuş falan filan, bu sefer birbirlerini titreştirmeleri mükemmel oluyor ve haz alıyoruz birbirimizden bir şeyler paylaşırken. Şimdi bu bizim öğrenme dediğimiz şey. Öğrenme dediğimiz şeyden sonrasında da bilgi bende varsa artık ben onu uygulama yetisine sahibim. Ne var? İşte çizim bilgisi yükle bana, ben tak diye çizmeye başlarım. Yani var ederim. Sen bana limonu anlat, hiç görmediysen bile işte limonu sık şimdi iyice ağzına sık dediğimde ağzını sulandırırım ben senin. Yani ben hiçbir şey yapmadan sözlerimle senin tükrük bezlerini de çalıştırabilirim. Ben hiçbir şey yapmadan şunda biraz daha fazla oturursak o Aynen fenomenden öyle. şundan bundan düzgün Doğru. olarak aynı şekilde şey yapmaya başlarız. Menstrual döngümüz aynı zamana gelmeye başlar. İkimiz birden kapatırız. Ben buna şey derim, birbirimizden etkilendik böyle derim. Ya da işte bilim der ki doğada kadınlar bir anda bir hafta en azından kapatılsın ki üreme daha güzel olsun falan filan der. Demek ki öğrenmek demek var etmek demek. Şimdi buradan yola çıkarak eğer astrolojiye çok inanırsam ve o anlatan kişinin yetkinliğine inanırsam, şimdi bir sürü astrolog var değil mi? Birileri anlatıyor, biz hepsini geçiyoruz, zırtlatıyoruz. Ama bazısı var ki ben ona inanıyorum. Şimdi ona inandığım anda o bana o frekansla bilgiyi yüklerse olay kapanmıştır. Bu Ben kadar. artık onu var ederim. Belin Aynen ağrıyacak, tak öyle. diye belim ağrır. İşte medya olarak çok farklı bir yere geleceksiniz. Vay be, nasıl tutturdu. Zaten mesela çok Bütün fazla olay burada değil mi konuşuyorum. hocam? Tabii ben şimdi bir sürü kehanet yapayım. 1x2'de konuşuyorum. Bir de çok konuşuyorum. 2 gün sonra dersin ki tuttu ya ne derse. Çünkü çok fazla şey söylerim. Ama bana içinden neye inanıyorsan onu tak diye alıp gerçeğe çevireceksin. O yüzden ben bugün sana dersem ki bu karşılaşmadan sonra emin ol bir daha hiçbir yerin ağrımayacak. Yani kansızlık asla olmayacak, hemoglobin tap yapacak. Bir ay sonra baktır ya, emin ol bitti. Çünkü bende o enerji var. Ercan Gerçekten hocam. de var ve olacak da dediğimde sen gidip baktıracaksın ve olacak. Bunu ben yapmadım. Ben doğru yeri titreştirdim, sen de iyileştirdin. Şey de oluyor galiba, mesela aşık olacaksın diyor ya, ben ona kodluyorum beynimi. Zaten astrolog bana söyledi, ben aşık olacağım. O hedef oraya gidiyor değil Ya mi? hedef oraya bu gidiyor. sefer herkes de bir güzellik arıyorsun. Negatif- Ya, eli yüzü düzgün. Aynen. Ha bak bir şey Ah, diyeceğim. bu da- bu da hayır, olabilir. Bu da negatif, fena değilmiş. Bu da ya evet. falan. negatif konuşan insanları ben durdurmaya çalışıyorum. Evet ya. Mesela deprem öngörüsü sürekli. Bak negatif konuşan insanlar. Negatif konuşmak nedir? İşte sen böylesin, sen böylesin. Başına bak bunlar gelir, şunlar gelir, bunlar gelir.
Bunları benim kulağım kızlık zarıyla hep anlattım bunu. Öğrencilerime de anlattım, bir gün ekranda da anlattım. Bizde de anlattınız hocam. Anlattım değil mi? Anlattınız. Rahim Kızlık zarı, enerjisi. evet, kızlık zarıyla kulak zarının yapısı aynı. Öğrenmiş yaş. Biri rahmi döller, biri de beyni döller dedim. İnsanlar bunu anlamadılar. Rahmi döllemek aslında bir toplum dünyaya getirmektir. Çünkü Eflatun'da, peygamberlerde, insanlarda o kutsal rahimden dünyaya gelmişlerdir. Rahimiyet enerjisi çok güçlüdür aslında. Ama kulak zarı herkeste var. Erkekte ve kadında da var. Ve kızlık zarıyla aynı. Şimdi o doğurmuyor. Kulağınızdan beyninizin nöronlarının aynalarını aldığınız zaman bir nöron diğer nöronla istişare edebiliyor. Akıllılar. Toplantı yapıyorlar. Hani bir tane animasyon vardı. Ters düz diye bir animasyon. Evet. Beynin içerisinde babanın işte geri çek sinirlenmesin falan diye bir animasyon haline getirmişler o filmi. Çok da güzel. Ters yüz 1, ters yüz 2. Bizim beynimizdeki nöronlar, inan biz daha düşünmeden bunları kendi aralarında, şimşek demek aslında, rahat. Nöronlar da o şekilde şimşek şeklinde çalışıyor ama iletişimleri bizden çok daha hızlı. Biz madde boyutunda çok yavaşız. Onlar bizden çok daha hızlı. Aslında tasarladıkları şeyleri, benim ne isteyeceğimi, ne yapacağımı, Elçin Hocam'la nasıl bir yol haritası çizeceğimi, nöronları buraya yürürken karar verdi. Aynı şekilde onun nöronları da karar verdi. Enerji Çoktan olarak bitirdi. çektiniz birbirinize. Hani bakın işte karar verdik ve bitirdik. Çekiliyor. Madde boyutu sadece karar vermişliği ortaya çıkarıyor şu anda. Tamam mı? Burada bizde var olan sistemin içerisinde ektikleri tohumlar, söyledikleri negatif cümleler, sonra diyorsunuz ki, insanlara söylüyorum, neden bu benim başıma geldi? Çünkü sen sana ekilmesini istemediğin, duymak zorunda olmadığın bir şeyi sırf merakından dolayı dinliyorsun. O başına gelecek, ayrılacaksın, şu tarihte bu olacak, bu tarihte çocuk düşüreceksin, bunu yapacaksın. Senin elektromanyetindeki en zayıf o boşluğun içerisine girdiği an, Elçin Hocam söyledi, artık o ondan çıkmış oluyor. Olmayacağı varsa da oluyor yani. Hazreti Ali'nin Olduruyorsun. sözü, Olduruyorsun. söz söyleyene kadar sana aittir, senden çıktıktan sonra artık Bitti. evet, bitti. Yani kulaklarınızın zarı kızlık zarı gibidir. Beyninizi neyle döllediğinize dikkat edin dediğim yer. O yüzden kapatın. Boşuna yapmamışlar şunu. Hani bunlara biz maymun heykellerde ya da işte bir şeylerde görüyoruz ve çok basit şey yapıyoruz. Aslında orada çok derin bir felsefe var. Evet. Yani çok Aslında derin o bir şeydir, Sizin de felsefeci elinin Felsefeci, gördüğümü kesin, aynen öyle. anlatmam Aynen öyle. şeklidir o aslında. Evet. Çok güçlü bir anlatım var orada. Biz çok basitleştirdik her şeyi. O yüzden kulak zarı benim için çok kıymetli gerçekten. Ben duymak istemiyorum. Böyle bir şey negatif geldiği zaman ve de geçen gün bunu söylediğimde insanlar şaşırabilir şu anda söyleyeceğim şey. İsim vermeyeyim ama bir alışveriş merkezine gittiğimde, bir kasaya girdiğimde eğer o kasiyerin suratı asık ve negatif enerjisini hissettiğim anda bütün ürünleri oraya koymuş olsam da hepsini geri toplatıyorum. Tabii. Bırakıp gidiyorsunuz. Hayır. Sepete tekrar geri alıyorum, kasayı değiştiriyorum. Yeni bir kasiyer seçiyorum. Neden? Çünkü benim vücuduma girecek o titreşimsel brokoli, lahana, domates, salatalık aldıklarım, o negatif enerjiyi yüklü olan kişinin Elliyor. elleriyle beraber kodlandığı anda evde istediğiniz kadar yıkayın. Onları suyla direkt hemen şöyle altında yıkayaraktan onun frekansını yok edemezsiniz. Çünkü niye? Görsel olarak da aldınız onu. Kendi makinalı var hocam, oradan geçirin. Hayır, görsel olarak aldınız Kendiniz artık o kadını, artık. o kadın ya da Zaten. erkeği görsel olarak aldınız hafızanıza. Ve bir de anlattıysanız geçmiş olsun. Ya Elçin var ya, şu markette Hiç böyle bir birisi düşünmemiştim vardı. vallahi. Beni gıcık etti. O kadar negatif enerjiydi ki ellediği bütün ürünleri aldım, tekrar kasaya değiştirdim falan dedim ya. Eyvahlar olsun, bu dedikoduyu da yaptım ya. Uzun bir süre. 1 haftayla 7 ay. Daha da çok konuşursam 7 yıl. Daha da çok konuşursam 3'e çarpıp 21 yıl. Yani bunun aslında atalarımdan gelen bir karmik sistemi değil, kendi dilimi tutamadığım için karmik sistemi ödeyen bir kul haline geliyorum. Evet. Net. Yani bir de şeyi de çok güzel söyledin. Evet, kulak zarı çok enteresan bir şey. Şimdi ses dalgası dediğimiz şey boyuna bir dalgadır, mekanik bir dalgadır. Hava gerektirir. Hava olmadan iletmez. Yani buradaki havayı çek, duymayız birbirimizi. Şimdi havayı da şöyle yapıyor. Hoparlörlerden belli işte böyle güm 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 yapıyor ya. Şimdi geliyor sıkıştıra 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 senin kulağını da titreştiriyor. Senin beynin
o titreşimden bak. Dıdıt dıt 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 dıt, o Morse titreşimden alfabesi gibi. benim ne dediğimi algılayabiliyorsun. Yani bizim o titreşim diye anlattığımız şey gayet basit bir şey. Güya ama beynimiz çok gelişmiş olduğu Vallahi için hocamla fiziği seveceğim herhalde. Ben Evet. fizikten nefret ederdim okulda Yo, bu arada. çok En sevmediğim- eğlencelidir. Kaçardım. Hep Aynen öyle. erkeklere yaptırıyordum ödevime. Lisede. Yok, doğru anlatıldığında Gruplar. doğru Derse kişiden giriyordum. doğru şekilde dinlediğinde gerçekten çok enteresandır. Yani şeydir zaten dünyayı anlamaktır. O yüzden de o titreşim dediğim şey bak ne kadar hayatımda olan bir şey aslında. Öyle çok üst düzey bir şeyler falan halletmiyoruz yani söylemiyoruz. Sadece olan şeyi işte bu kadar basit aslında. Yani kulağındaki o titreşimin sana da benim dediklerimi anlatabilecek bir hale getiriyor. Ay, biz bunu Düşünebiliyor hiç musun? yemiştik. Yunusların birbirleriyle muhabbetleri gibi. Biz Evet, anlayabiliyor evet. muyuz? Bizim kulak titreşimlerimiz ve beynimiz aslında onun ne demek istediğini algılıyor. O yüzden araştırıyoruz. Sadece biz kendimizde öğrendiğimiz işte Latince, işte farklı dünya dilleriyle, İbranice, Farsça, Farsi, Aramice dilleri, bunlar da bizim epigenetiğimizde var olduğu için bu kodları çözüyoruz. Ama derinlemesine nöronlarımız o yunusların ne dediğini de biliyor aslında. O yüzden yunuslar üzerine çok büyük araştırmalar yapıp onları eğitebiliyoruz. Ama yunusların içine girdiğimizde, yani biz de birer yunus olduğumuzda, ki olacak yakın bir zamanda, yunusun titreşimlerini vücudumuza takacağımız farklı bu çiplerle beraber suyun içine dalacaklar. Yunuslarla böyle hologram şeklinde şimdi hayal etsin insanlar. Konuşacağız. Spiral şeklinde titreşimler gönderip yapabileceğiz. Şu anda biz belgesellerde hani böyle garip sesler çıkarıyorlar ya yunuslar. Hocamın dediği gibi sıkıştırılmış ve beyin onu biz anlayabileceğimiz ve konuşabileceğimiz şekilde kendisi algoritmasından matematiksel bunları yaptığı için sen beni duyuyorsun, ben seni duyuyorum, ben seni anlıyorum, sen beni anlıyorsun. Ama yunusların o düğmesine basıp açtığımız zaman belki diyecek ki bence oradaki balıklar güzel değil, bu tarafa doğru gidelim. Konuşuyorlar. Aynı bizim gibi. Sadece biz onların titreşimlerini duyuyoruz, algılıyoruz, hissediyoruz, onları da eğitiyoruz. Ama bir gün bu kulak zarından ve beyin nöronları da bizde aslında kayıtlı olan Lemuryalı'dan, Atlantis'ten, Mu kıtasından kalan zamanlardaki öğretilerle, unuttuğumuz öğretilerle telepatik sistemle hayvanlarla da iletişime geçebileceğiz. Ay hocam o kulak zarı yüzünden biz ne linçler yedik, ne linçler yedik. Evet, doğru. Hadi canım. O metafor Tabii. evet Canım o şöyle bir şey benzetmeden var. dolayı. İnsanlara şeyi anlatın. Şimdi ultrason çekiliyorsunuz. Şimdi Evet. ultrason dediğim şey aslında ses dalgası gönderiyor. O yüzden zaten hamilelere falan çekebiliyoruz. Çünkü şey değil, elektromanyetik dalga değil, ses dalgası. Şimdi ne yapıyorsun? Araya bir şey sokuyorsun. Çünkü madde olduğunda ses çok daha iyi iletilir. Ondan sonra da bakıyorsun. Peki oradakine sesi gönderip geri alıyor, görüntü çiziyor. Sesi kadar. gönderip Doğru. geri alıyor. O görüntü dediğin şey aslında yok ki, sadece algoritma o sesten gelen yansıyan şeyi görüntüye çeviriyor. Bu normalde bu niye normal değil? Hocam bu şeyde de oldu bizim ya. Biz bir bölümde Ercan hocamla şey dedi. Zaman kavramı değişiyor, hızlandı falan. Sonra diğer bölümde dedik ki NASA açıklama yapmış. İşte gezegenlerin hızı değişmiş falan. O zaman da bir açıklama vardı. Onu okuduk, o zaman kabullendiler Evet, mesela. doğru. Niye böyle oluyor? İşte ya öyle kime inanmak istedikleriyle alakalı. O yüzden Somut bir şey aşağıya gibi bak, bekliyorum. kötü bir şey yazanları yakın. Ama bundan nasıl kurtulursun biliyor musun? Bak çok ciddi bir reçete vereceğim. Lütfen. Mesela şimdi Ercan hocama dönsem. Desem ki hocam desem gerçekten pembe saçların gerçekten çok kötü olmuş. Hiç de yakışmamış. Pembe sana yakışmıyor. Kafandaki pembe hiç olmamış desem. Ve bunu saatlerce anlatsam. Der ki delirdi. Yani hiç alır mı o negatifliği? Almaz. Çünkü öyle bir saçı yok. Yani pembe saçları yok. Yani o yüzden eğer zaten sende olmadığına olmayan bir şey. inanırsan, Aynen öyle. sen bana akşama kadar de ki hocam senin kafan çalışmıyor. Çok değil mi? Ben ne kadar olduğunu biliyorum az çok Aynen yani. öyle. Çünkü yıllarca tabii matematikle çalıştım falan. Şimdi ne dersen de benim inancımı kıramazsın orada. Ama insanlarda da şöyle bir kalıp var mesela. NASA doğru söyler. Hani o Tabii. kalıp oturmuş ya oraya, ismi. Her şeyin bir ismi oturmuş işte. ya, örnek veriyorum. Mesela BBC Haber. Farklı bir şey duyunca o kalıbın dışına inanmak istemiyor. Tabii onlar O daha doğrusuna bilimsel. inanıyor mesela. Bir de şey var ya, plasebo etkisi var. Yani ben biraz önce de konuştuk ya. Yani bir Kesinlikle. ilacı sen 1 lira yap bakalım başının Hayır. ağrısını geçiriyor mu? Yap 1000 lira bak böyle Geçiriyor. kokuyorsun, ötüyorsun falan. Böyle Aynen kafasına öyle. böyle. Kesin. Bizde kitaplarda bile öyle. Çocuklara şimdi kitap çözdüreceğiz tabii ki, böyle ders çalıştıracağız. Bir tane kitap olsun bedava vereyim bak. O böyle atılıyor oralarda, Tabii. sürünüyor. Hatta yani bunu o özel okul fiyatlarını gerçekleştirmek için anlatıyormuşum. Bir şey ne kadar pahalı olursa bedava anlatayım bir şeyi, o kadar etkili olmuyor. Para al, anlat. Ben bunu çok iyi bilen insanım. Zart Değil diye mi? öğreniyorsun. Valla bunu kötü niyetten söyleme. Ben Bana bunu- para verin hayır. diye söyleme. Erkan İban'ı Hocam, atacağım. ben bunu şu anda siz söylerken bunu çok iyi bilen ve tecrübe etmiş hayatında ve buradan da çok negatifler almış olan bir insanım. Yani bir şeyin bedavası olmaz. Ama her büyük aldığımız bir şeyin de bedeli olur. Her bedelinde bir mükafatı olur.
Aslında çok güzel bir şey var ortada, matematik. Kimse bir şey kaybetmiyor. Sadece karanlık tarafta seçenler, kalpleri, ben hep şunu söylüyorum. Sigara için dahi söyledim. Plasebo dediniz ya. Sigara insanı hasta etmez, kanser etmez. Kanser yapmaz sigara. Bunu neden söyledim şimdi? Allah Allah hocam, hayır, bilimsel kanıtlar var sigaranın zararlı olduğu akciğere. Doğru. Ama bu tohum olarak beynimize ekildiğinden beri bu doğru. Evet. Çünkü hücreleri bunu almadan önce geçmiş yaşamlarda sigara ilk defa bulunmadı. Hatta daha ağırlarını içiyorlardı. Hatta o Kızılderililer daha böyle ağır, Vikingler daha ağır dumanlar falan çekebiliyorlardı. Osmanlı'da bile böyle uzun nargile gibi çektikleri direkt kömüre bağlı ve tütüne bağlı nargile gibi odaları vardı. Onları çekiyorlardı. Bizim şu anda nocebo etkisi altında kaldığımız her şey bize zararlı şu anda. Yani olumsuz konuştuğumuz, olumsuz yüklediğimiz her şey. Sigara için demiyorum insanlara. Ama kalbinizde kin, nefret, düşmanlık, hasetlik, dedikodu, gıybet, fenalık, kıskançlık, bunlar varsa kalbinizde. Bakın bunlar kalpte var. Akılda olmaz bunlar. Keşke akılda olsa. Dilden çıkar gider unutulur. Ama kalpte varsa bu insanı kanser yapar. İşte bu insanı hasta eder. Bu insanın ömrünü kısaltır. Bu insanı süründürür. Bu insanı felç yapar. Sonuna kadar da 30 yıl yatakta yatırır. Hatta seni insanları muhtaç halde bıraktırır. Hatta inancını kaybettirir. Hatta bereketin ve rızkın gider. Çünkü kalpte bunlar karanlık noktaları büyütürler. Ve hocam da şimdi bunu katılacaktır. Kalp gerçekten böyle spiral şeklinde açılıyor. Böyle. Biliyorsun ama bak böyle açılıyor. Şöyle şu şekilde açabiliyorsun kalbi. Kalp kası çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Biz insanların kalbini dürdük diyor. Ha, evet. Biliyorsun değil mi o ayet? Biz insanların kalbini dürdük. Yani böyle bir ferman gibi aslında. Ve kalbin nöronlarıyla beraber kalpte neyi taşıyorsanız, mesela kalp krizi geçiren bazı insanların kalplerinin yarısı kömür gibi oluyor. Yanıyor. Hani elektrik çarpmış gibi böyle çıkıyor bu otopside. Şimdi orada insanlar bir durup düşünmeleri gerekiyor. Gerçekten kalbin kararması ne demek? Kalbin nöronlarıyla beynimizdeki nöronlar aynı değil mi? Bağırsaktaki nöronlar ne işe yarıyor? Neden beyinde melatonin ve serotonin hormonu salgılanmıyor da bağırsakta salgılanıyor? Neden kalbe ilham geliyor da akla ilham gelmiyor? Neden insanlar kalp frekanslarını açtıklarında birbirlerini niyetsiz nedensiz seviyorlar? Kadın erkek kavramı ortadan kalkıp saygılı insan, toplum bir barışçıl hale geliyor. Bunları aslında ölçtükleri zaman insanlar çok daha iyi anlayacaklar. Hani Elçin Hocam'ın anlattıklarını, benim anlattıklarımı. Yoksa şey önemli değil. Biz Ercan Hocam'la bunu söylemiştik. İlla NASA onaylayacak değil. Aynı NASA 12 tane imamı işe alıyor. Evet. Orayı sorgulasınlar. Ezan okutmak için mi aldı NASA? Yoksa çözemedikleri, Anadolu'dan çaldıkları Bektaşi ve Muhyiddin İbn Arabi'nin kitaplarında çözemedikleri bir şeyleri Farsi, Arabi, Arami dilleri bilen, farklı yönden bakabilen imamları mı kadrolarına aldılar? Bir de o taraftan baksınlar. Öyle. Sizin kendi değerleriniz çalınırken gerek Elçin Hocam gerekse ben şu an anlattığımız şeyler ütopik şeyler değil. Keşke ütopik olsa. Ütopyayı severim ben. Keşke herkeste de ütopya bir sistem çalışsa. Ama burada biz şeyi anlatıyoruz aslında. Araştırılan verileri bizler saatlerimizi, yıllarımızı verip, araştırıp, okuyup onları bir puzzle gibi birleşip aslında insanlara sunuyoruz. Bak nasıl da birleşti fizikle her şey. Evet. Değil mi? Bak Evet. nasıl da sohbet aktı gitti. Yarım saat diye tuttuk burada hocam. Saatler geçti. Ne kadar güzel. Toparlayalım Ya yavaştan. Elçin Hocam çok kıymetli. Hani insanlar bilsinler diye söylüyorum. Çok kıymetli bir. Sadece fizik hocası değil. Bence şu anda Elçin Hocam'a şöyle şu sizin stüdyo kadar bir laboratuvar verelim şu anda. Bak şimdi. Bu Herkese gerçekliği sevgileri de oluşturuyorum. fizik. Hayır. Ben daha ileri düzeyde bir şey söyleyeceğim. Cihazları koyalım. Araştırma cihazlarını koyalım. Teleskop koyalım. Elçin Hocam'ın fiziksel anlamda hem kuantumda hem de normal madde boyutunda parçacık deneyi de yapabilecek bütün sistem içerisini kuralım. Ve Elçin Hocam'ın yemeklerini de, sosyal hayatını da yan taraftaki büyük 5000 metrekarelik alanı kullanalım. Tamam mı? Arada bir ailesi ziyarete gelsin, çocuğu ziyarete gelsin, öyle görsün. Ama daha çok burada konuşsun, asistanları da burada olsun. Bir yıl içerisinde yaklaşık 200'den fazla keşifte bulunacaktır. Bir yıl sonra geldiğimizde 200 taneden fazla keşifin içerisinde dünyayı etkileyebilecek 10 tane keşifi bize açıklayacaktır. Ve Elçin Hocam muhtemelen saçları, biçimi böyle olmayacaktır. Einstein gibi böyle saçlar kabarmış. Ama yine
Hani kendine olan özgüven ama bedeni aşmış, bütün ruhsal inisiyeleri almış katmanlardan bu şekilde göreceğiz. Tamam mı? O yüzden izleyicilere şunu söyleyebilirim. Ercan Hocam'ı hani tanıdığım kadar elektromanyetiğini de halini çok kıymetli bir bilim insanı aslında. Biz Çok, ona ikimiz fizik de hocası öyle. diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir bilim Çok insanı. teşekkür ederim. Gerçekten. Ve o bilim insanı eğer yurt dışında olsaydı şu anda başka yerlerde olurdu. Ama bu ülkeyi çok sevdiği için Elçin Hocam ve bu ülkeden de gitmek istemediği için bu ülkede hizmet ediyor ve bu ülkede bari hiç olmazsa sistemin içerisinde şu şekilde hizmet edeyim ki insanları gözlerindeki göz bebeklerinden 40 milyon kilometre hızla içeri girip onların hücrelerini inisiye edip benim şu anda bu zamanda bulamadığım yeri bir ilahi sistem öğretmeni olaraktan onların bulabileceği şekilde aktarmak istiyorum diye. Bu dünyanın bu kısmında bu enlem ve boylamında yaşıyor. Ben Elçin Hocam'ı böyle tarif ediyorum. Ne kadar güzel Çok değer seslendirdin. kattınız. Ne Çok- kadar güzel çok anlattı. güzel Benim bir şey dememe seslendirdin. gerek kalmadı. Çok Gerçekten teşekkür de öyle değer kattınız. Çok Evet, teşekkürler aynen öyle. efendim. Yani çok tatlı oldu. zevkli, değişik bir şey oldu benim için. Evet, Bu arada aynen öyle. Elçin Hocam eğitim çekiyordu. Yan stüdyomuzda hemen Yor Medya Akademi'de eğitim çekiyor. Fizik öğrenmek isteyenler. Evet, Onu da matematik. söyleyeyim, reklamını verelim buradan yani. Evet. Matematik, başka tam mukavera Çok güzel. karşınızdaki. Matematik, fizik, başka 2 ders var değil mi? Yani şöyle fenle alakalı her şeyde yani disiplinler arası çocuklara bir şey katmak istiyorum. Çocuklara, gençlere, öğrenmek Aynen isteyenlere. öyle. Çünkü bu muhabbetleri ya da herhangi bir muhabbeti çok daha iyi algılayabilmek için kas lazım. Yani bu şey Kesinlikle. gibi yani şimdi kaldıramam ki ben 100 kiloyu. O kası Aynen öyle. yapacak kadar çalışmadım. O yüzden de o kası yapmak lazım ki kafada çok daha iyi gelsin yeni nesil. Hani tabii ki AI bize söylüyor cevapları ama bizim geliştirdiğimiz zeka çok önemli. O yüzden de ben diyorum ki bilgi sahibi olsunlar diye anlatmaya çalışıyorum, ifade etmeye çalışıyorum, kolaylaştırmaya çalışıyorum. Umarım da işe yarıyordur çocuklar için de. Ben de çok memnun oldum. Çok Evet, güzel çok bir muhabbet. güzel oldu, çok Feyz memnun aldım. Şu an oldum. açıldım böyle. Oh değil mi? Böyle bir rahatladık. Evet, evet. Psikolojik Aynen. olarak da böyle çok Çok güzel oldu. şükür. Ercan hocam da çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de Moderatör teşekkür gibi ederim. vallahi size öyle bir övdü ki benim övmeme Aslında gerek kalmadı. övmek değil bu. Ama hak ettiği Hak sözler ettiği zaten. yansımadan Evet. dolayı söylediğim şey. Çünkü Çok da enerjisi yüksek. Çok teşekkür ederim. bilim insanı Gerçekten olaraktan çok kıymet veriyorum. Ben evet sadece fizik hocası olan fizik hocaları var. Sadece kimya hocası olan kimya hocaları var. Onların Soğutan hocalarına fizikten saygım soğutan var. hocalar var. Ama fizik hocası Yansın. kimliği adı altında bilim insanları var. Evet. Bilim kadınları var. Özellikle bilim kadınlarından bahsediyorum. Bak çok önemli bu. Yani eğer bana derlerse dünyadaki ilk mümin kim? Dünyada var olan hani Müslümanlık ilk mümin kim? Hazreti Hatice. Bir kadın. İlk şehit olan da bir kadın. Araştırsınlar. Yani çok hatta not almış olabilirim. Çok özür diliyorum. Bak. Çok enteresan. Programa saklayın hocam. Hayır programı saklamak için değil. Benim kendi not aldığım Ne kadar şeylerden bunlar. çok insana Evet. ulaşıyorsun. İlk güzel şehit anlatmış. kadın Bir tanesi Hazreti Sa'd bin Ebi Vakas. Bak ilk şehit olan kadın. Ya bana bunlarla gelin. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde ortaya çıkacak. İlk yaratılan kadın mıydı? İlk yaratılan erkek miydi? Bu da gerçekliği ortaya çıktığı zaman o zaman gerçekten toplumu bir kadın mı kurtaracak yoksa bir erkek mi kurtaracak bir görsünler. Erkeklerin ne hale getirdiğini dünyayı görün. Bir bakın bakalım etrafınızdaki Trump'a, efendime söyleyeyim işte dünya liderlerine şöyle bir bakın. Ortalığı karıştıran. Hepsi bir erkek. Tamam mı? Ama bir de kadınlara bir bakın. Dünyayı yönetmeye çalışan ve güzelleştirmeye çalışan. Onlar ise rahimiyetle biz sadece çocuk için dünyaya değil, biz toplumu dünyaya doğurmak için buradayız. Neden bizi değerlendirmiyorsunuz? Dedikleri yerde bu da sancılı bir şekilde evrim yıkımla geliyor. Ama bilinçler sonrasında devrim yapacak dediğimiz yerde gerçekten bu olacak. Boşuna dünyada. dememiştik rahim enerjisi diye. Evet, O aynen da öyle. yanlış anladılar ama. Ama bu önemli. Hatta söylediğinde sen bile ne demek istediniz hocam diye şaşırmıştın. Evet. Her kadın gibi görünen kadın üstüne alınmasın bunu demiştim. Evet. Nice suret var, dışı insan, içi insan, nice suret var. Dışı insan, içi hayvani ruh taşıyan. Burada tutsak kalmış karanlık insanlar onlar. Onlara zaten sözüm yok.
Yok, hocam sabaha kadar yoksa gidecek. Toparlamamız lazım. Valla Tabii ki 1,5 saate toparlayalım. mi geldi artık bilmiyorum. Evet, Kaç 1,5 dakika saat oldu oldu. yönetmenimiz. Valla bir bilim alanında gerçekten de değer kattınız. Fizik Çok. alanında bizi sevdiren çok kıymetli bir bilim insanımız. Bu kavram da Kesinlikle. yeni çıktı ya, iş insanı. İş adamı demiyoruz, iş insanı diyoruz. Kadın demiyoruz, bilim insanı değil mi? Siz de Evet. katılıyor musunuz bu fikre? Bilim insanı mı diyelim? Bilim adamı, İngilizceden bilim kadını. çevirme ya. Oradaki men Aynen, ha, insan olarak aynen. Hani çevriliyor. bilim kadını, bilim erkeği diye bir şey de olmaz. tuhaf oluyor, Evet. bilim insanı. Bilim insanı daha İş doğru. adamını kaldırdılar ya mesela kavram olarak falan filan. Neyse bu da ayrı bir konu da. Onu Aynen. da diğer Aynen. öbür tarafta. Hocam da arkası aynı yarın. zamanda yine ilmi sevdiren ve gerçekten de Kur'an ayetleriyle anlatıyorsunuz. Çok güzel bir tasavvuf boyutu. Biz tasavvuf çok konuşuyoruz hocamla böyle Evet, uzun uzun. Biliyorum. İzliyorum Aynen. da. Gerçekten de siz de ayrı kesinlikle de sevdiriyorsunuz. İkinize de çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok Ben çok güzel teşekkür böyle bir ederim. şey oldu. Kombinasyon. Milyon tane araştıracağım şey buldu başıma. Ya tamam 3 gün uyumuyoruz. Ne yapalım ya işte. Evet, İkiniz de değer kattınız. Çok teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Yoksa ben bitirmezsem uzayacak böyle sabaha kadar biz devam edeceğiz. Hocamın da Eyvallah. eğitim çekimleri kalacak. Kaldı hemen Ya, ben eyvallah. gideyim. Aynen. Kalmasın. Görüşmek üzere. Görüşmek Bay bay. üzere.